Arkadaşlar merhaba. Bugün İspanya'nın başkenti Madrid'den sizlere sesleniyorum. Buradan kayıt alıyoruz. Dün geldik buraya. Dün fakat yol yorgunluğu falan. Bugün videolara başlıyoruz. Çok kalabalık bir meydandayız arkadaşlar. Burası Puerta del Sol diye geçiyor. İspanyolca'da da plaza aslında meydan anlamında. Burası, telefondan yardım alıyorum çünkü biraz hazırlıksız yakalandım. Kral 3. Carlos'un at üstündeki heykeli varmış burada. Evet, gördüğünüz gibi. Tamam mı? Burası bir 0 kilometre merkez taşının bulunduğu halk meydanıymış. Şöyle bir genişten yavaş yavaş bir göster istersen. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten kalabalık bir meydan. Bugün de tarihlerden 22 Aralık. Pazartesi bu arada. Yani pazartesi olduğunu varsayarsak iş günü ve şu an saat 5.30 suları, gerçekten kalabalık. Buraya bir tane Noel ağacı, tabii onu gösterdin biraz önce ama tekrar bir şey yapalım. Evet, burada başladık yayına. Burada şuradan göster istersen. Şuradan geldik biz. Orada opera falan vardı. Orada işte ne derler onun ismine, Noel pazarı, ufak bir Noel pazarı. Orada mağazalar var çeşitli. Tabii buraya çıkan çeşitli sokaklar var. Genelde yaya olarak çıkabiliyorsunuz buraya. Kalabalık bir meydan dediğim gibi. Ufak orada gösteriler, konser gibi şeyler var. Ama oraya çok girmiyoruz. Zaten kamerayla çekim yapmak da zor. Şunu diyebilirim, ben İtalya'da yaşayan birisi olarak İtalya'nın bu zamanları, yani Noel'e yakın, hatta Noel'den önceki hafta sonundan itibaren insanlar memleketlerine, ailelerin yanına gitmeye başlarlar. Burada onu görmedim. Tabii benim yaşadığım Torino'ya göre büyük ihtimalle Madrid daha kalabalık, daha büyük bir şehirdir. Ama burada insan kalabalığı oldukça fazla. Tabii Madrid'in belki yerlisi de fazladır. Onu da bilemiyorum. Fakat güzel. Genel anlamıyla da şöyle duyumlar aldım. Yani Madrid nispeten diyorlar ki Barcelona'ya kıyasla daha güvenli. Yani çünkü Barcelona'da kapkaç olayları, hırsızlık olayları çok oluyormuş. Tabii buralarda yine kalabalık yerlerde yine dikkat etmekte fayda var. Çünkü gerçekten kalabalık, yani yan kesicilik, hırsızlık olabilir. Evet, şimdilik bu meydandan şöyle bir ileriye gidelim. Oraları bir gösterelim, sonra videoyu kapatalım. Çünkü burada çok video çekmek şey değil. Şöyle gel istersen. Şimdi burası şöyle burada oturan insanlar da var. Gösteriyi nasıl izliyorlar bilmiyorum. Biraz insanları yararak geçmek gerekiyor. Kalabalık gerçekten meydan. Orada yanlış anlamadıysam bir dans gösterisi gibi bir şey var. Onu size göstermeye çalışıyorum. Aslında dans gösterisiymiş. Burası insanların geçiş yaptığı bir alanmış yani. Oradan yürüyenler, buradan müzik var. Bu şekilde. Güvenlik önlemleri de az safhada burada. Oldukça fazla polis var. Gördüğünüz gibi. Ben burada bir gösteri olduğunu düşündüm ama yokmuş. Maalesef. Konser, evet konser, ama yani şurada, şu alanda dans gösterisi sandım ama insanlar hafif böyle müziğin ritmine kaptırmış gibi yürüyorlar kendilerini. O yüzden o şekilde. Evet. Tabii orada yukarıda birisi var. Şunu tutar mısın? Onu bir...
Evet, orada birisi herhalde oradan yönetiyorlar herhalde müziği. Bu binanın şeyini tam size bir bakayım. Orada hakkında da bir bilgi vereyim. Başkanlık galiba. Prezentesiye yazıyormuş. Başkanlık. Yani tarihi bir bina mı, gerçekten kullanılıyor mu bir bilgi sahibi değilim. Ama gerçekten kalabalık. Belki burada ilerleyen saatlerde zoom'dan çıkayım. Daha böyle farklı organizasyonlar oluyor olabilir. Evet, bu şekilde. Şimdilik buradaki yayını kapatalım. Çünkü burada video çekmek gerçekten zor oluyor. Bir yandan da kendinizi de kollamanız gerekiyor ister istemez. O yüzden şimdilik kapatalım arkadaşlar. İlerleyen değişik yerlerde video çekip sizlere hepsini bir videoda yayınlamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Videoyu böyle kesit çekiyoruz ki aralarda sıkılmayın diye. Şu an Plaza Mayor'dayız. Plaza Mayor. Burası ne olduğunu size söyleyeyim hemen. Plaza Mayor, burada merkezinde 3. Filip heykeli bulunan meydanlar, kafeler, restoranla çevrelen bir meydan. Şimdi Filip dediği şu, tam altında kalan şurası. Bir göster onu yakından istersen. Evet, Filip o. Tamam. Şimdi bana doğru çevirirsen kamerayı. Şimdi arkadaşlar burası birazcık tabii şey olduğu için, Noel zamanı olduğu için Noel panayırları var burada çeşit çeşit. Biraz sonra onları göstereceğiz. Fakat güzel bir meydan. Ben açıkçası burayı daha açık bir alan sanıyordum. Biraz önceki meydan daha genişti. Burası daha böyle etrafı çevrili gibi. Burada fark ettiniz mi bilmiyorum. Çocuklar yerlere böyle patlayan bir şey atıyorlar. Sürekli onlarla oynuyorlar. Ya buranın bir adeti midir? Bu zamana özel bir şey mi bilmiyorum. Bu arada şimdi deminki videoda söylemedim. Sonra internetten bakınca fark ettim. Onu da sizlerle paylaşayım. Şimdi Madrid arkadaşlar benim tahminimden büyük bir şehirmiş. Biraz önce ben İtalya ve yaşadığım şehirle kıyasladım. Evet, diyor ki 3.2-3.3 milyon şehir merkezinin nüfusu. Metropol alan ise 6.5-6.8 milyon. Yani oldukça büyük. Benim şimdi yaşadığım Torino'yu yanlış bilmiyorsam 1.5 milyon civarı olması lazım. O yüzden büyük bir şehir. Yani bu kalabalığın sebebi de o olabilir. Evet, şimdi gelin şu tam şeyin oraya yakından gösterelim. Polislere çok yaklaşmayalım. Bazı ülkelerde polisler videoya alınmaya şey yapıyor. Evet, şurayı şöyle bir zoomla ben size göstereyim. Çünkü polisler var orada, sıkıntı yaratabilirler. Tamam. Orada ne yazıyor? Plaza Mayor. Evet. Orada Plaza Mayor yazıyor. Yukarıda görüyorsunuz şeyler var. Kuleler falan var. Biraz daha yaklaşayım herhalde, çok sıkıntı olmaz. Evet, burada Avrupa Birliği bayrağı, İspanya bayrağı, bir de Madrid'in şeyi herhalde o belediyenin o sağdan ikinci olan yıldızlı bayrağın ne olduğunu çıkaramadım. Onu bilenler bilmeyenlere anlatsın. Şimdi burada arkadaşlar burada böyle bir Noel şeyi gibi yapmışlar. Panayırlar falan var. Şimdi panayırları hızlıca gezdireceğim. Şöyle gidelim. Bu arada şunu da söylemeliyim. Madrid'in havası da soğuk. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Şu an kaç derece olduğunu söyleyeceğim. Mesela benim yaşadığım Torino şehri 8 derece. Şu an burası 4 derece arkadaşlar. Yani genel mesela bugün 0 ile 6 derece arası. Biraz bizim Ankara'yı andırıyor. Evet, burada böyle bir şey var. Öyle mi? Sıra varmış. Sıra da değil aslında. İnsanlar geçiyor önünden. Şöyle panayırları şey yapalım.
Neanche un prete per chiacchierare, dice, no hay ni un cura para... Evet. Burada çeşitli böyle ufak, bunlara ne denir artık bilmiyorum. Böyle oyuncak gibi, şey gibi, yani evinizde süs niyetine kullanacağınız şeyler var. Evet, görüyorsunuz. Daha çok bunlar tabii dini semboller. Fakat fiyatları da ucuz değil, yani onu söylemeliyim. Mesela şu 215 euro, tabii komple bir işçilik var orada. Evet, burada ufak, bunlar yanlış bilmiyorsam melekleri simgeliyor. Evet. Orada arkada şeyler var. Deve üzerinde. Evet, görüyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi şu karşı tarafı gösterelim. Tabii Noel konsepti olduğu için daha çok Noel'e yönelik şeyler. Süslemeler. Evet. Güzel görüyorsunuz, burada dönüyor. Evet, burada var başka. Happy Holidays falan. Evet. Non tocar yazmış herhalde. Değmeyin demek. Evet. Burası biraz alçak. Ben buradan çıkıyorum. Evet. Bu tarafta biraz benzer. Aynı yerleri çekmek istemiyorum. Şöyle biraz hızlanalım. Evet. Bunlar da evet, çim gibi gözüküyor ama herhalde bu, bunların anlamını biliyor. Bunlar şey mi? Dilek mi, süslemek için mi? Evet. Bu yılbaşında hani ne? Öksot'un altında dilekleri. Sorry? Ha, no, okay. Öksot'un altında hani eksilir ya da ne bileyim bir dilek dilenir vesaire ya. Onlar Öksot'u muhtemelen kapıya asıyorlar yılbaşında. Noel Evet. zamanı da olabilir. Onun için. İtalya'da çok fazla. Evet. Burada daha çok arkadaş, evet, Noel şapkaları falan var. Feliz Navidad. Gördüğünüz gibi. Mutlu Noeller demek, yanlış bilmiyorsam. Daha çok burada süslemeler, oyuncaklar tarzı şeyler var. Yani daha çok böyle yiyecek kısmı görmedim şu an. Şu tarafı da bir gösterelim. Evet. Burada da böyle şeyler var. Evet, ışıklandırdılar şu an orayı. Biraz sonra yakından göstereceğim. Evet, bunlar mesela 15 euro. Yani oldukça pahalı bence bu şeyler için. Evet, 2026 şeyleri görüyorsunuz. Burada çeşitli süslemeler var. Evet, şapkalar. Evet. Şimdi hepsini tek tek göstermeyeyim ama genelde bunlar sanki Hazreti İsa'yı falan simgeliyor değil mi? Evet. Evet. Onları biraz yakından göstereyim size. Evet, şu şekilde. Biraz arkadaşlar hava soğuk, dediğim gibi burnumu çekiyorum. Eğer öyle çıkıyorsa kusura bakmayın. Evet, ışıklandırdılar meydanı şu an. İnsanlar da nedense bu tarafa geçiyorlar çünkü orada gözüken bir şey var. Evet. Şöyle ben de biraz daha geriye çıkayım.
Evet, bir gösteri yapıyorlar şu an. Belki biraz yakınlaşmak iyi olabilir. Evet, bu şekilde. Şimdi şurasını ışıklandırdılar. Orası güzel oldu gerçekten. Orayı bir daha bir göstereyim. Evet, şu yapay ağacı zaten bu ışık, yani direkt ağaç falan da demeye gerek yok yani. Işık gayet güzel oldu. Biraz da böyle hani kırmızı beyaz bizim bayrağımızın rengi gibi güzel oldu. Şimdi evet. Burayı da bu Plaza Mayor biraz önce çektiğim şeyi de güzel ışıklandırdılar. Evet. Burası da bu şekilde. Evet. Orada bir yazılar falan çıktı şu an, ne diyor bilmiyorum. Yani Mutlu Festival gibi bir şey galiba. Bu arada bir bankanın şeyiymiş herhalde. Reklama girmesin. Evet, bu çocuklar atıp duruyorlar arkadaşlar yine. Bir tane atan varsa göstereceğim. Evet, sürekli atıyorlar da atanı yakalamak zor. Evet, neyse bu şekilde. Evet. Çocukları çekmeyelim. Evet. Bu meydan bu şekilde. Açıkçası gelirken daha böyle büyük bir meydan bekliyordum ama daha etrafı çevrili binalarla, ama güzel yani bir cazibe merkezi haline getirmişler diyebiliriz. Bu şekilde. Evet. Şimdilik buradan yayını kapatalım. İlerleyen dönemde farklı yerlerden yayınlarımız gelebilir. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Burada bir markete denk geldik. Yani marketten kastım biraz böyle pazar gibi. Pazar. Bu İspanyolca'da yanlış ama Mercado market anlamı taşıyor. Mercado de San Miguel. Bunu zaten ben internete denk gelmiştim. Biraz önce kısaca bir gezdik. İçerisi güzel. Yani zaten şöyle gösterirsem ışıklı böyle ışıl ışıl. İçeride de güzel değişik yiyecekler var. Hem böyle alıp gidebiliyorsunuz hem de yemek yiyeceğiniz kısımlar da var. O yüzden bir görmenizde fayda var. Şimdi hızlıca içeriye girelim. Evet, şimdi burada arkadaşlar görüyorsunuz değişik tatlılar var. Tamam mı? Evet. Bunlar bir tık bizim şeye benziyor. Pişi gibi desem yanlış anlaşılır mı bilmiyorum ama tatlı da olabilir. Evet, içinde şey varmış, değişik şeyler yani yazıyor, gösteriyor. Burada da değişik tatlılar var arkadaşlar. Pardon. Evet, burada gördüğünüz gibi. Şimdi benim asıl daha çok dikkatimi çeken şeyler şurada. Şurada değişik şişler yapmışlar ama bizdeki şişler gibi değil. Görünce anlayacaksınız. Evet, bu kısım. Evet, zeytinli. Görüyorsunuz bakın, zeytin var. Daha çok zeytin ağırlıklı ama şurada şey var yani. Karides.
Bunları böyle şiş haline getirmişler. Gerçekten güzel gözüküyor aslında. Bir tadım yapmak istiyorum burada ama şimdi yayın yaparken hoş olmayabilir ama bunlar gerçekten değişik yani. Özellikle şu karidesli olan hoşuma gitti. Birazcık bunlar baharat falan da kullanıyorlar galiba zeytinde. Evet, şu şekilde göstereyim. Evet. Gayet lezzetli gözüküyor aslında. Özellikle şu çok hoşuma gitti, şu. Onu bile deneyeceğim daha sonra. Evet. Burada bu şekilde. Burada alkoller falan da var. Görüyorsunuz vermut, sangria, spritz. Burada farklı bir... Evet. Ekmek üzerine daha çok peynir vesaire. Burası da farklı bir reyon. Evet, peynir daha çok şarküteri gibi ama farklı yani. Hoşuma gitti. Peynirler var. Evet, bu baharatlı gördüğünüz gibi. Evet. Burada dediğim gibi insanların böyle yiyecek tükettikleri bir alan. Daha çok içki tüketiyorlar burada. Burası biraz evet, burası kasap. Tam biraz farklı bir kasap. Kendi ürünlerini satıyor. İlk şuradan girmiştik. Şurası da arkadaşlar. Şu kısım, burası meyve yani ama böyle daha böyle tatlı meyveler gibi. Bakın kremalı mremalı. Şurada evet, bunları böyle dilimlemişler, şey yapmışlar. Gerçekten insanın canı çekiyor, onu söylemeliyim. Bakın burada kirazlar var. Şöyle geçelim hızlıca. Şurada şeyler vardı. Şu tarafa göstereyim. Evet, burada daha çok deniz mahsulleri var. Zaten biraz böyle yağ kokuyor burası. Evet, burası da market şu şekilde. Şöyle uzaktan göstereyim. Evet, burada daha çok şu mahsuller var. Daha çok dediğim gibi deniz mahsulleri. Evet, burada da var deniz mahsulleri. Şöyle hızlıca göstereyim ama şu salatalar falan lezzetli gözüküyor. Kruvasan arasına yapmışlar. Evet, burada da evet, balık pazarı var. Yani balık ürünleri satan bir yer var. Evet. Yani güzel bir pazar. Yani hem ürünler kaliteli görünüyor hem de hani nezih gibi bir ortam böyle. Yani genelde böyle pazar yerleri biraz daha şey olabilir. Evet. Burada da görüyorsunuz değişik, bunlar herhalde köfte gibi. Köfte gibi bunlar da. Evet, soslu köfte. Burada evet. Burada da daha çok balıklar, somon falan. Bunları böyle salata gibi yapmışlar. Gerçekten güzel yani. Hola. Güzel. Güzel ürünler var. Yani insan aç değilse bile bir canı çekiyor, onu söyleyebilirim. Şu kısım, bu kısım da, bunlar da güzel. Bunlar da deniz, mesela şu ahtapot. Şu alttaki ne bilmiyorum. Değişik ürünler var burada da. Şöyle şuradan göstereyim. Evet. Burada şey, fritto dediği şey işte. Bunlar kızartılmış. Chipirone. Şöyle Ah, göstereyim. ¿a ti te gustan mucho los chipirones? Evet. Genel hatlarıyla bu şekilde, burayı
göstermek istedim size. Güzel bir yer. Ya bence Madrid'e gelince uğrayabilirsiniz, hatta belli tadımlar yapabilirsiniz. Burada da farklı şeyler var. Gördüğünüz gibi balık falan. Arka tarafta hazırlıyorlar. Şöyle göstereyim. Ve hani şunu söyleyeyim. Ürünler böyle lezzetli ve kaliteli gözükmesinin yanında sunumlar falan da güzel. Yani böyle tam yemeğe hazır halde çok hoş, yani lezzetli gözüküyor. Ya ben bunlardan bir iki bir şey tadabilirim. Sonra size diğer videoda anlatırım nasıl olduğunu. Evet, bu şekilde. Şimdilik kapatıyorum videoyu. Tekrardan görüşmek üzere.